Almanya'ya geleli yaklaşık 4 sene oldu. Hatta biraz daha fazla. Buraya geldikten sonra alıştığım ancak Türkiye'de yaşayan birisi için hayal olan o kadar çok şey var ki. Bugün hayatın gerçeklerinden konuşacağız. Türkiye'de hayal, Almanya'da normal olan şeylerden bahsediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Münih'in en güzel parkı bence. Englische Garten'dayız. En büyük parkı, en kalabalık parkı ve en yeşil parklarından bir tanesi. Bugün videonun başında bahsettiğim gibi aslında burada yaşayan bir insan için erişilmesi basit. Ancak Türkiye'de yaşayan birisi için ya da Türkiye'den buraya bakıldığında hayal gibi görünen bazı noktalara değinmek istiyorum. Bu videoyu çekme amacım aslında Almanya'yı övmek değil, tam tersine mevcut durumu anlatmak. Burada da zorluklar var, burada da kolaylıklar var. Türkiye'ye göre avantajlar var, dezavantajlar var. Ancak ben Almanya'ya gelmenin, yurt dışında yaşamanın bir kere çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yeni bir dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, bunların hepsi çok güzel. Bugün sizlerle birlikte bu güzel manzara eşliğinde bazı ilginç noktalara değinmek istiyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Böylece bu tarz videoların sevildiğini anlayıp buna benzer içerikler üretmeye devam edebilirim. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Telegram'dan takip edebilirsiniz. Hepsinin linki açıklama kısmında. Hiç uzatmıyorum ve videoya başlıyorum. Birinci maddemiz arkadaşlar, tek başına eve çıkabilmek. Buna aslında bir önceki videoda da değinmiştim. Burada mesela ben Almanya'nın en pahalı şehrinde yaşıyorum, Münih'te. Burada tek başına eve çıkmak oldukça kolay, oldukça mümkün. Münih'te bile bu mümkün diyebilirim. Evet, burada bence üniversite öğrencisi olarak mesela tek başına bir yurtta kalmak falan daha zor. Örneğin Kuzey Almanya'ya göre. Fakat burada bile aslında o kadar çok imkan var ki arkadaşlar. Bugün mesela İstanbul'a bakıyorum. Ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için, orada okuduğum için İstanbul'la Münih'i kıyaslayabilirim. Şunu görüyorum. Benim şu anda İstanbul'da çalışan, yaşayan arkadaşlarım tek başına eve çıkamıyorlar. Eğer tek başına çıkabiliyorlarsa ya aileleri onlara kira konusunda destek oluyor ya da evleri zaten onlara ait olduğu için tek başına eve çıkabiliyor. Ya da tek başına eve çıkmıyor. 2 kişi, 3 kişi birlikte eve çıkıyorlar. Aslında yine üniversitedeki VG ortamı gibi, buradaki paylaşımlı daire VG'ler gibi oluyor. Yani eminim bu videoyu izleyen ve Türkiye'de çalışma hayatı içerisinde olan birçok insan da var. Mesela siz ne düşünüyorsunuz gerçekten? Hani ben de biraz Türkiye'den uzak kaldığım için son durumu sizin kadar bilmiyorum. Lütfen siz de yorumlarda yazın, belirtin. Ama ben bu şekilde görüyorum. Burada Almanya'nın en pahalı şehrinde bile arkadaşlar tek başınıza eve çıkabiliyorsunuz. Bakın benim yaklaşık iş hayatında olduğum süre 2 yılı geçti. Böyle hani yıllanmış bir çalışan değilim. Ona rağmen burada eve çıkabiliyorum. Birçok şeye erişebiliyorum. Gidip de en ucuz evde yaşamıyorum. Tabii ki şehrin en merkezinde yaşamıyorum ama Münih'te örneğin veya Almanya'nın birçok şehrinde aslında böyle. Ulaşım oldukça kolay. Şehir içi ulaşım, toplu taşıma harika. Raylı sistem çok gelişmiş durumda. Öyle olunca çok da fark etmiyor. Biraz metroya, S-Bahn'a falan yakınsa bence çok okey. Birçok insan bu şekilde yapıyor. Ben de bu şekilde yaşıyorum aslında. Şöyle güzel bir ağaç buldum. Bunun gölgesine oturdum şu anda. İkinci maddemiz kaliteli yiyeceğe erişim. Bakın burada kastım şu. Fiyatlar değil. Ürünlerin kalitesi arkadaşlar. Bugün Türkiye çok şanslı bir ülke. Çünkü Türkiye'de birçok meyve sebze yetişebiliyor değil mi? Bu aslında var ya harika bir avantaj. Almanya'da hiçbir şey yetişmiyor öte yandan. Her şey dışarıdan geliyor. Çünkü iklim buna müsait değil. Yani soğan bile Hollanda'dan geliyor, sana öyle söyleyeyim. Belki patates falan görüyorsun, işte yazın çilek görüyorsun vesaire. Hani belki birkaç meyve sebze, elma falan. O kadar. Ama burada şunu görüyorsun. Almanya öyle bir ürün getiriyor ki ülkesine, halkı kaliteli ürünler yiyor. Sen de markete gittiğin zaman, yine bakın fiyatlardan bağımsız olarak konuşuyorum. Bir elma alıyorsan o kaliteli oluyor. Armut alıyorsan kaliteli oluyor. Muz alıyorsan yine çok kaliteli alıyorsun. Mango falan aynı şekilde. Burada organik ürünler de çok fazla arkadaşlar. Organik ürünler aslında normal ürünlere göre bir tık daha pahalı ama hani böyle arada siyahla beyaz kadar fark da yok. Dolayısıyla bazen ben de duruma göre organik ürün de alabiliyorum ve çeşitlilik olması her şeyden önce gerçekten çok güzel bir şey. Türkiye'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar bazı büyük marketler dışında zaten çok fazla organik ürün yok. Aldığınız ürünlerin kalitesi de genelde tartışılır oluyor. Mesela mandalina alıyorsun, portakal alıyorsun. Ekşi çıkar gibi geliyor değil mi? Hani ne olacak, ne bitecek, büyük ihtimalle ekşidir falan diyebilirsin. Burada mesela ekşi çıkma ihtimali çok daha düşük oluyor. Genelde aldığım ürünler lezzetli, tatlı oluyor. Bu arada olay sadece meyve sebze de değil ha. Mesela et olayına girdiğimiz zaman burada hele bir de kampanya varsa Türkiye'den daha ucuza bile et yiyebiliyorsun. Üstelik daha bence doğal, daha lezzetli. Makrolar açısından daha dolu ürünler yiyorsun. Türkiye'de hem etin ne eti olduğu bazen belli olmuyor. Son kullanma tarihi bazen tartışmalı olabiliyor. Yani bunu çok duydum. Hani ürün alıyorsun mesela, satılıyor, eve bir geliyorsun, bozulmuş ürün vesaire. Fiyatlar zaten ateş pahası. Fiyatlar sürekli değişiyor. Enflasyonun çok yüksek olduğu böyle ülkelerde neyin ucuz neyin pahalı olduğunu bilemiyorsun. Stoklama yapmak aslında hep daha iyi oluyor ve mevcut yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle o ülkede fiyatlar dolar euro cinsinden
Yani döviz cinsinden aslında değerlenmeye başlıyor. Bu da bir noktadan sonra ticarette dolarizasyona sebep oluyor vesaire. Yani bakın market alışverişinden dolarizasyona geldik. Ya burada bu açıdan gerçekten ben çok mutluyum. Burada çok daha sağlıklı ve çok daha fazla ürüne çok daha az maliyette erişebiliyoruz. Geldik 3. maddemize arkadaşlar. Hafta sonları tatile gidebilmek ya da tatile gidebilmek de diyebiliriz. Evet, Avrupa'da çok daha küçük ülkeler olduğu için yüz ölçümü açısından ülke değiştirmek burada biraz daha kolay olabiliyor Türkiye'ye göre. Ama bunu seyahat etmek olarak düşünecek olursak Türkiye'de seyahat etmek gerçekten çok ama çok zor. Öyle değil mi? Türkiye'de bir yere gitmek pahalı. Bir kere uçakla gidebilirsin ya da otobüsle gidebilirsin. Trenle mesela gitmek istersen, ki ben tren yolculuğuna bayılan bir insanım, pek fazla seçeneğin yok. Belki İstanbul'dan Ankara'ya gidebilirsin. Ya düşünsene, Ankara'dan İzmir'e şu an tren var mı bilmiyorum. Galiba yapılacak. Ankara'dan İzmir'e bile trenle gidemiyorsun. Oysa burada böyle değil arkadaşlar. Burada bir kere Deutschlandticket diye bir olay var. Bunu biliyorsunuzdur. Deutschlandticket, hatta üniversite öğrencileri dönem harcını ödedikleri zaman bu ticket'a çoğunlukla sahip olabiliyor. Almanya'nın bütün her yerinde geçerli bir biletiniz oluyor arkadaşlar. Bu şu demek. Mesela ben Münih'ten Nürnberg'e gidebiliyorum. Nürnberg içerisindeki metrolara da binebiliyorum. Bielefeld'e de gidebilirim. Oradaki metroları da, otobüsleri de kullanabilirim. O kadar harika bir şey ki. Bazı hızlı trenlerde geçmiyor sadece. Fakat günün sonunda buna gerçekten değer. Bence böyle bir şey Türkiye'ye lazım. Türkiye'de her şehrin bence kendi kartı olmamalı. Bir tane ortak bir kart olsun. Mesela sallıyorum Türkiye kart diye. O kartta insanlar her yerde kullanabilsin. Ona para yükleniyorsa para yüklesinler ya da abonmanlık oluyorsa öyle olsun, artık bilmiyorum. Türkiye'de böyle bir sistem olmadığı gibi arkadaşlar, insanların maalesef yine ekonomik sebeplerden dolayı alım gücü genelde yüksek olmadığı için yani hafta sonları bir yere gitmek, bir yere kıpırdamak bile çok pahalı olabiliyor. Arabayla gitmek istersen benzin pahalı, yapılan ana yollar ücretli. Burada hız sınırı olmayan otoyollar ücretsiz. Her yerden vız diye geçiyorsun mesela. Ama dediğim gibi arabanın olmasına gerek yok. Ben mesela kardeşimle geçen hafta Avusturya'nın Salzburg şehrine, yine Deutschlandticket da geçerli olduğu için orada, bakın başka bir ülke ama Almanya'dan aldığın ticket'la gidebiliyorsun oraya. Ekstra bir şey almana gerek yok. Öyle gittik ve yani düşünsene, hafta sonu günübirlik ülke değiştirip geri geldik. Sınır kontrolü yok, bir şey yok. Harika bir şey. Maalesef böyle durumlar İstanbul'da, Türkiye'de oldukça zor. Bunu biliyorum. Hatta ben İstanbul'da yaşarken Anadolu yakasında yaşıyordum. Avrupa yakasına geçmek bile gerçekten çok zordu. Düşünsene, yani aynı şehrin diğer yakasını bilmiyorsun. Ben çok fazla bilmiyorum. Turistik yerleri ve Boğaz'a yakın ilçelerini falan biliyorum. Arkaları falan çok fazla bilmiyorum. Mesela hayatımda hiç Beylikdüzü'ne gitmedim ben. Nasıl bir yer bilmiyorum yani. Çok enteresan geliyor bana. Burada Flixbus diye bir şey de var. Yine bir Alman şirketi ama bütün Avrupa'da aktifler. Hatta Türkiye'de de Kamil Koç'u satın alarak, Flixbus olarak değil ama Kamil Koç olarak şu an varlar. Çok ucuz otobüs biletleri satıyorlar. Ya da Ryanair, EasyJet gibi şirketlerden 20 euroya, 30 euroya, bakın günümüzde 2025 yılında uçak biletleri satılıyor. Almanya'dan İtalya'ya mesela 20 euroya, 30 euroya, daha geçen baktık kardeşimle, uçak biletleri var. Harika bir şey. Maalesef bu imkanlar Türkiye'de pek yok. Hatta hafta sonu böyle bir kaçamak yapmak istersen belki askeri ücret kadar en azından bir maliyet çıkıyor. Ve bu da insanları tabii ki hafta sonu bir yerlere gidelim, tatil yapalım noktasında kısıtlayabiliyor. 4. maddemiz ise arkadaşlar iş dünyasından geliyor. Yıllık izin durumu. Türkiye'de ben hiç tam zamanlı çalışmadım ancak bildiğim kadarıyla iş kanununa göre ilk yıl izin hakkın olmuyor. İzne çıkamıyorsun yani. Bir sene normal dümdüz çalışıyorsun, İzinsiz bir şekilde. İkinci senede, lütfen yanlış biliyorsam düzeltin, 14 günlük bir hakkınız oluyor. Bu durum sizin kademeniz arttıkça vesaire artıyor vesaire vesaire. Ancak Almanya'da bu duruma baktığımız zaman ise arkadaşlar, benim daha ilk yılımdan itibaren tam 30 iş günü izin hakkım vardı. Burada iş günü dememin sebebi şu: gerçekten hafta sonları dahil değil. Yani 30 iş günü demek, 30'u 5'e bölelim 6. Tam 6 hafta içi boyunca izin alabilirim anlamına geliyor. Bu gerçekten bana göre sosyal haklar açısından Almanya'nın ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bence yani bir sene boyunca izinsiz çalışmak insan haklarına aykırı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? O kadar çalışıyorsun, ediyorsun, bir sene hiç izne çıkmıyorsun. Bu bana değiştirilmesi gerekiyor gibi geliyor açıkçası. Aslında bir önceki maddeyle yine bağlantılı, izin haklarınızın olduğu, tatile gitmenin, gezmenin, yollarda olmanın kolay olduğu bir ülkeden bahsediyoruz arkadaşlar. Hal böyle olunca insanlar izne çıkıyorlar ve ucuz bir uçak bileti bulup genelde
ülke dışına çıkıyorlar. Kıştan sıkıldıysan mesela yazı yaşayabileceğin bir ülkeye gidiyorsun. Bunlar gerçekten harika şeyler. Bunu ben de yaptım biliyorsunuz. Kışın mesela İtalya'ya, İspanya'ya, Portekiz'e falan gittiğim oldu. Bu gerçekten çok sarıyor insanı. Bir anda bir gidiyorsun, ülke değiştiriyorsun, havalar değişiyor vesaire. Bütün bunların böyle bağlantılı olması günün sonunda bence Almanya'da kayda değer ve değerli bir hayat size sunuyor. Evet, 5. maddemiz ise arkadaşlar güvenlik ya da gece dışarıda yürümek de diyebiliriz. Siz nasıl isterseniz. Bence Almanya Türkiye'ye göre çok güvenli bir ülke. Aslında şu anda bu videoyu 2025 Nisan ayında çekiyorum. Bir önceki erken seçimlerde seçim öncesi Noel pazarlarına falan düzenlenen bazı saldırıları konuştuk. Ancak ne hikmetse bu saldırılar seçimlerden sonra bıçak gibi kesildi. Ben bunu hiç anlamıyorum. Sanki gerçekten o zamanlar birisi bir düğmeye bastı ve böyle şeyler yaşanmış gibi geliyor. Burada gece ben rahat yürüyebilen insanlar görebiliyorum. Kadınlar görebiliyorum. Ve işin daha güzel kısmı, beni mesela birisi gördüğü zaman benden çekinmiyor. Ben mesela bunu Türkiye'de yaşıyordum. Yani ben tehlikeli bir insan değilim ama karşı taraf bunu bilmiyorsa ve gece birlikte bir yerde denk geldiysek mesela benden çekinebiliyor vesaire. Bütün bunların burada olmaması gerçekten beni iyi hissettiriyor diyebilirim arkadaşlar. Şu anda mesela bakın burada böyle yürüyorum. Burası gece de hareketli olan bir park. Özellikle hafta sonlarından bahsediyorum. Hatta Almanya içinde de baktığımız zaman arkadaşlar Münih Almanya'nın en güvenli büyük şehirlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Burada suç oranları oldukça düşük. O yüzden gece gündüz kadın erkek fark etmeksizin burada size oldukça güvenli bir hayat sunuluyor. Bu da tabii ki hayat kalitesini arttıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet değerli dostlar, günün sonunda şunu söyleyebilirim. Bence her ülkenin kendine has zorlukları var, kolaylıkları var. Ancak şu net bir gerçek ki Almanya sizin için temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, bunlara daha kolay ve daha kaliteli erişebileceğiniz bir hayat sunuyor. Türkiye bu açıdan maalesef oldukça dezavantajlı durumda ve Türkiye ile Almanya arasındaki fark her geçen gün açılmaya devam ediyor. Bunu maalesef bu şekilde söyleyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce burada erişmesi kolay ancak Türkiye'de erişmesi çok zor. Hatta hayal gibi olan başka neler var? Lütfen yorumlar altına yazın ve birbirimizi bilgilendirelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Emre. Sizlere Almanya'nın Münih şehrinden seslendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.